Öyle bir yaz geliyor ki birçok kişi Eylül ayına girdiğinde hayatında bir şeylerin eskisi gibi olmadığını fark edecek. Bu yaz bana göre son yılların en dikkat çekici yazlarından biri olacak. Bu yazın en şanslı burçları, ateş grubu burçları çok dikkat çekiyor. Aslanlar için görünür olma zamanı. Bu yazın en şanslı burçlarından birisi de sizsiniz. Keyifli bir yaz dönemi diliyorum sizlere de. Yazın en büyük yıldızlarından bir tanesi de Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesi. İkizler için yeni kapılar açılabilir. Teraziler çok dikkat çekebilir bu dönemde. Temmuz ayının en hareketli enerjilerinden bir tanesi ne zaman olacak? 4 Temmuz'da olacak. Özellikle Temmuz ayında büyük harcamalarda birkaç kez düşünmek çok önemli olacak. Bu yaz en çok değişen burçlardan birisi de sizler olacaksınız. Ve belki yıllar sonra dönüp baktığımızda diyeceğiz ki hayatımın yönü aslında o yaz değişmeye başlamıştı. Herkese merhabalar, ismim Melda Parsak. Bu yayında yaz aylarında astrolojik olarak bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu yaz bana göre son yılların en dikkat çekici yazlarından biri olacak. Çünkü gökyüzünde yaşanacak gelişmeler sadece birkaç günlük etkiler barındırmıyor. Bazı etkiler önümüzdeki bir yılı hatta birkaç yılı şekillendirecek kadar da güçlü olacak. Hatta bir ayını yemiş bulunduk aslında. Haziran ayını bitiriyoruz hemen hemen. Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde neler yaşayacağız? Onları konuşacağız. Öyle bir yaz geliyor ki birçok kişi Eylül ayına girdiğinde hayatında bir şeylerin eskisi gibi olmadığını fark edecek. O yüzden bu yazı sadece tatil, deniz, güneş dönemi gibi düşünmemek lazım. Gökyüzü bize diyor ki hayatınızın bazı alanlarında artık eski düzen devam etmeyecek. Kimimiz iş hayatında yeni kararlar vereceğiz. Kimimiz ilişkilerimizle ilgili önemli dönemeçlerden geçeceğiz. Kimimiz yaşadığımız şeyle alakalı kararlar alacağız. Kimimiz ise uzun zamandır cesaret edemediğimiz bir adımı atacağız. Bir de işin Türkiye ve dünya tarafı var tabii ki. Orada da hareketli bir süreç bizi bekliyor. Ekonomi, siyaset, medya, teknolojik gelişmeler ve dünya liderleri açısından oldukça konuşacağımız bir yaz olacak. Şimdi isterseniz ilk etkiyle başlayalım. 29 Haziran'da Merkür Yengeç Burcu'nda retro hareketine başlayacak. Yazın en önemli başlangıç noktalarından birisi de bu. Merkür Retrosu'nu yıllardır konuşuyoruz aslında ama bu seferki birazcık farklı olacak. Çünkü Yengeç Burcu'nda gerçekleşiyor. Yengeç Burcu geçmişle ilgilidir, hatıralarla ilgilidir, aileyle ilgilidir, köklerle ilgilidir. Bu nedenle Temmuz ayı boyunca birçok kişi geçmişten gelen konularla yüzleşebilir. Mesela yıllardır görüşmediğiniz biri sizi arayabilir. Yıllardır konuşulmayan aile meseleleri konuşulabilir. Miras konuları konuşabilirsiniz bol bol. Yani tabii varsa eğer sizde öyle bir miraslık bir durum. Ev, arsa, gayrimenkul meseleleri yeniden açılabilir. Taşınmayı düşünenler planlarını değiştirebilirler. Ev almayı düşünenler birkaç kez karar değiştirebilirler. Bu süreçte özellikle duygusal kararlar verirken dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü aşırı tepki verme potansiyelimiz var. Biraz daha mantığımıza yönelmemiz gerekiyor. Çünkü Merkür retrodayken olaylara objektif bakmak zorlaşabiliyor. Bir de geçmişten gelen insanlar konusu var. Hepimizin bildiği gibi. Eski sevgililer, eski dostlar, eski iş arkadaşları, eski müşteriler, hiç ummadığımız kişiler hayatımıza yeniden girebilir bu dönemde. Burada evren size ikinci bir şans mı veriyor yoksa kapanmamış bir dosyayı kapattırmak mı istiyor? Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ilişkiler kısmında eğer kapanmış bir hikaye tekrar hayatınıza girmek istiyorsa burada bir durup düşünün derim. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. X'ten next olmaz, o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Ama yarım kalmış bir hikayeniz varsa tamamlamak adına bu Merkür Retrosu'nu da değerlendirebilirsiniz. Türkiye açısından baktığımızda da geçmişe dönüş enerjisi çok güçlü olacak. Geçmişte alınmış kararlar, eski açıklamalar, eski dosyalar, eski tartışmalar tekrar gündeme gelebilir. Özellikle medya ve sosyal medya bilgi kirliliği artabilir bu dönemde. 24 Temmuz'a kadar bu arada Merkür Retrosu devam edecek. Bu nedenle duyduğumuz her bilgiye hemen inanmak yerine birkaç kaynaktan doğrulamakta fayda var. Merkür Retrosu aslında bize şunu söylüyor. Düşün, kontrol et, sonra ilerle diyor. Bir de teknolojik alet alıp satmak için, yeni başlangıçlar yapmak için çok da uygun olmuyor. Eğer haritalarınızda Merkür'ünüz retro değilse, ama haritalarınızda Merkür'ünüz retroysa her şeyi yapabilirsiniz. Bu dönem hatta sizler için fırsatlı dönemler oluyor. Evlilik yapmak için de uygun olmuyor Merkür retrosu dönemleri. 24 Temmuz'dan sonra, tabii evlilik derken düğünden bahsetmiyorum, nikah akdi yapmak için uygun olmuyor. 24 Temmuz'dan sonrası çok daha uygun.
Ha, geçmişte aldığınız değiştiremiyorsanız onda yapacak bir şey yok. Çünkü herkes kendi tekamülüyle dünyada hayatını yaşıyor. O yüzden orada yapacak bir şey yok. Ama elinizde ise mümkünse 24 Temmuz'dan sonra almakta fayda var. Şimdi yazın en büyük yıldızlarından bir tanesi de Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçmesi. Jüpiter yaklaşık olarak 12 yılda bir aynı burca tekrar geri dönüş yapıyor. Yani 12 yıl önce ne yaşadıysanız şimdi de aynı şeyleri yaşama potansiyeliniz var. Ama gökyüzü aynı gökyüzü değil. O yüzden birebir aynı şeyleri yaşayacaksınız anlamına da gelmiyor. Şimdi Jüpiter normalde şu an Yengeç Burcu'nda 30 Haziran itibariyle Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Bu ne demek oluyor? Artık görünür olma isteğimiz artacak. Hiç kimse perde arkasında kalmak istemeyecek. Herkes kendisini göstermek isteyecek bu dönemde. Yetenekler daha çok sergilenecek. Sosyal medyada büyümek isteyenler için önemli fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Sanatçılar, içerik üreticileri, sahne önünde çalışanlar, eğitim verenler, danışmanlık yapanlar bu süreçten oldukça destekler alacaklar. Ama aslan enerjisinde bir de gölge tarafı var, bunu unutmamak lazım. Ego, gösteriş, abartı, kibir, kaçmak gerekiyor. Mütevazi olmamız gerekiyor bu dönemde. Tevazu biliyorsunuz en büyük erdem. Bu dönem bize bunu hatırlatacak. Çünkü nerede ego yaparsanız, nerede gücünüzü kötüye kullanırsanız burada da işte bir takım hezimetlerle karşılaşma ihtimaliniz var. Bu yüzden artık bazı kişiler ben her şeyi bilirim noktasına gittikleri zaman aslında bunun yanlış olduğunu anlayacaklar. Dünya genelinde de liderleri çok konuşacağız. Karizmatik liderler ön planda olacak. Genç, yakışıklı liderler daha çok ön plana çıkacak. Halka duyarlı, hümanist liderler. Yeni siyasi figürler dikkat çekebilir. Bazı isimler beklenmedik şekilde yükselişe geçebilirler. Türkiye açısından da gençler, spor, sanat, eğlence sektörü, çocuklarla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Biliyorsunuz şu an milli takımla alakalı bir sıkıntı yaşadık ama ben voleybol milli takımından da çok ümitliyim bu dönemde. Ama 2027 yılı içerisinde futbol milli takımımızda güzel başarılara imza atabilirler Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçmesiyle. Bu yaz para konusu birçok kişinin gündeminde olacak. Tabii hepimizin aslında gündeminde para konusu bir noktada. Ama Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçmesiyle Türkiye'nin ekonomi evi çalışacak. Dolayısıyla daha önce yaşadığımız ekonomik sıkıntılar birazcık daha bolluğa dönüşebilir bu dönemde. Ama böyle bir anda sihirli değnek deyip de herkes zenginleşecek, bolluk içerisine girecek anlamında çalışmıyor. Daha çok haksızlık yapmadıysanız kimseye parasal konularda ve bolluk enerjinizi pozitif anlamda çalıştırdıysanız bu dönem size oldukça yarar diyebilirim. Şimdi cesur harcamalar yapabiliriz bu dönemde. Yatırım yapmak isteyebiliriz. Yeni iş kurmak isteyenler olacak bu dönemde. Risk almak çok ön planda olacak. Dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü fırsat getirirken Jüpiter bir yandan da aşırı iyimserlik getirebiliyor. Nasıl olsa olur düşüncesiyle hareket etmek doğru olmayabilir. Özellikle Temmuz ayında büyük harcamalarda birkaç kez düşünmek çok önemli olacak. Türkiye açısından da ekonomiyle ilgili açıklamalar çok konuşulacak. Piyasalarda zaman zaman hızlı hareketler görebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte altında ben ciddi hareket bekliyorum. Ancak bana göre yazın ana konusu ekonomiden çok güven duygusu olacak. İnsanlar sadece parayı değil geleceklerini de sorgulamaya başlayabilirler bu dönemde. Şimdi aynı zamanda Uranüs İkizler Burcu'ndaki seyrine devam ediyor. Bu uzun vadeli büyük bir değişim aslında. Önümüzdeki yılların en önemli hikayesi Uranüs değişimi, şok gelişmeler, sürprizler, ani beklenmedik şeyler. Bir yandan İkizler Burcu'nda olduğu için de bilgi, iletişim ve teknoloji ile ilgili konularda büyük değişimler yaşanabileceğini ben öngörüyorum. Şimdi bu ikisi birleşince de büyük bir dönüşüm sürecine giriyor. Yapay zeka artık hayatımızın merkezine daha fazla yerleşebilir. Eğitim sistemleri değişebilir ülkelerde. Çalışma şekilleri, çalışma koşulları değişebilir, yenilenebilir. Bu 7 yıllık bir süreç bu arada. Yani bugünden yarına değişecek bir şey değil ama yaz aylarında bununla ilgili çok yoğun gündemler göreceğiz. Çünkü Uranüs'ün tetiklenmeleri var. Meslekler değişebilir. Belki bugün yaptığımız bazı işler birkaç yıl sonra tamamen farklı hale gelebilir. Zaten bunu çoğumuz da öngörüyoruz aslında. Türkiye açısından baktığımızda da medya, eğitim, internet ve ulaşım alanlarında dikkat çekici gelişmeler görebiliriz. Bazı teknolojik atılımlar konuşulabilir. Yeni sistemler devreye girebilir. İletişimle ilgili çok ciddi dönüşümler yaşayacağız. Şimdi bu Uranüs'ün tetiklenmeleri derken Mars ile Uranüs arasında bir etkileşim var. Temmuz ayının en hareketli enerjilerinden bir tanesi ne zaman olacak? 4 Temmuz'da olacak.
Yani 4 Temmuz haftasında Mars zaten çok hızlıdır, mücadelecidir, Uranüs ise sürprizdir. Bir araya geldiğinde beklenmedik gelişmeler yaşayabileceğimizi gösteriyor. Temmuz ayında dünya gündeminin çok hızlı değiştiğini görebiliriz. Türkiye'de de biliyorsunuz NATO görüşmeleri olacak. Burada bir takım ani beklenmedik restleşmeler de olabilir NATO görüşmeleri sırasında. Bir sabah uyandığımızda herkesin konuştuğu konu akşam bambaşka olabilir. Teknoloji dünyasında dikkat çekici haberler de gelebilir. Ulaşım alanında sürpriz gelişmeler yaşayabiliriz. O hafta özellikle çok tetikleniyor. Bireysel hayatlarımızda da ani kararlar konusunda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Zaten Merkür Retrosu dönemi, ani kararlar vermemek, birey için yorgan yakmamak lazım. 7 Temmuz'da Neptün Retrosu başlıyor. Koç burcunda başlıyor. Aralık ayına kadar da devam edecek. Biraz maskelerin düşmesi gibi görüyorum ben Neptün retrosunu. Bol retrolu bir yaz ayı olduğu için arada dilim sürçebilir, şimdiden sürçülisan edersem affola. Çünkü Neptün bize görmek istediğimizi gösterir. Gerçeği değil hayali gösterir. İllüzyonu gösterir. Retro başladığında ise sis yavaş yavaş dağılmaya başlayacak. Bazı insanlar için hayal kırıklıkları yaşanabilir ama aslında bu kötü değildir. Çünkü mevcutta var olanı bize gösterir, çözmek için gösterir. Gerçekleri görmek herkesi her zaman özgürleştirir. Bu süreçte kandırıldığını düşünen kişiler bazı gerçekleri de öğrenebilirler. Gizli kalmış konular ortaya çıkabilir. Bazı ilişkilerde maskeler düşebilir. Türkiye ve dünya açısından da perde arkasındaki gelişmeler görünür hale gelecek. Bir diğer retromuz da Satürn retrosu. Bu da 26 Temmuz'da başlıyor. Bu da Aralık ayına kadar devam edecek. Satürn gökyüzünde öğretmendir. Hayatın mührüdür. Karmanın lordudur. Denetmendir. Eksiklikleri bize gösterir. Bu yüzden birçok kişi Temmuz'un sonu, Ağustos ayında, Ağustos'un başında hayatlarındaki eksikliklerle yüzleşebilirler. Bazıları kariyer planlarını gözden geçirebilir. Bazıları ilişkilerini sorgulayabilir. Bu arada Koç burcunda retro hareketini yapacak. Bazıları ise gelecekle ilgili daha ciddi kararlar alabilir. Satürn retrodayken evren bize şunu söyler. Gerçekten doğru yolda mısın? Kimseye haksızlık yaptın mı? Gücünü kötüye kullandın mı? Eğer bu dönemlerde birilerine haksızlık yaptıysanız ortaya çıkacak. Biri de size haksızlık yaptıysa karmonun lordu devreye giriyor olacak. Yani burada gerçeklerle yüzleşmeler söz konusu olabilir. Bu arada kul hakkına girmemek de çok önemli. Satürn'ün ana temasıdır bu. Alışkanlıklar yüzünden aynı yerde mi kalıyorsunuz? Gerçekten doğru yolda mısınız? İşte bu soruların cevabını yaz ayları boyunca alabilirsiniz. Karşınıza bu soruların cevabını bulmanız için bir takım olaylar da çıkabilir. Bunu da söylemek isterim. Şimdi gelelim 12 Ağustos'taki güneş tutulmasına. Bu yeni bir sayfanın açıldığı yer olarak bize karşımıza çıkacak. Türkiye'de de çok önemli etkiler verecek. Yazın en önemli dönüm noktalarından birisi, etkisi 15 Temmuz'da başlıyor. Eylül ayına kadar çok yoğun bir şekilde sürecek. 28 Ağustos tutulması da aynı şekilde, onu da anlatacağım birazdan sizlere. Tutulmalar sırasında yeni aylar oluyor. Tutulmalar kaderin hızlandığı dönemlerdir. Bazen aylar sonra yaşayacağımız olayları birkaç hafta içinde yaşayabiliriz. Tutulmalar hızlandırıyor çünkü olayları. Birçok kişi yeni başlangıçlar yapabilir. Yeni iş, yeni ilişki, yeni şehir, yeni proje, yeni hedefler. Özellikle 12 Ağustos tutulması yenilikler konusunda bizleri çok destekliyor. Uzun süredir bekleyen konular hareketlenebilir. Bir şeyi çok istiyorsunuz, olmadı. İşte bu tutulma tetikleyebilir tabii haritanızın aldığı etkilere göre. Bazı insanlar hayatlarının yönünü tamamen değiştirecek kararlar verebilirler. Bana göre tutulmanın en önemli mesajı şu: artık sahneye çık, kendini göster diyor tutulma bize. Kendi hayatının başrolü ol diyor. Uzun süredir bekleyen birçok kişi için de yeni dönem burada başlayabilir. Şimdi Türkiye'ye ne etkisi var? Ağustos ayı ve sonrasında yaklaşık olarak 6 aylık süreçte ekonomik gelişmeleri çok daha fazla konuşacağız. Vergiler, maaşlar, emekli gelirleri, bankacılık sistemi, döviz ve altın piyasaları, bütçe dengeleri konularında gündemin merkezine yerleşecek açıkçası. Tutulmanın bulunduğu alan ekonomik güvenlik konusunu da temsil ettiği için sadece parayı değil, geleceğe dair ekonomik beklentileri de sorgulayacağız. Bu dönemde ekonomiyle ilgili yeni kararlar açıklanabilir, yeni düzenlemeler gelebilir, yeni teşvikler ya da yeni uygulamalar gündeme gelebilir.
Piyasalar açısından baktığımızda zaman zaman sert dalgalanmalar da olabilir. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Her ne kadar SPK lisansım olsa da yatırım tavsiyesi bir kuruma bağlı olarak çalışmadığım, astrologluk yaptığım için veremiyorum maalesef. Bir gün olumlu bir haber gelirken birkaç gün sonra farklı bir gelişme tüm tabloyu da değiştirebilir. Bu nedenle Ağustos ve Eylül aylarında ekonomik başlıklarda hızlı gündem değişimleri yaşanabilir. Bir diğer önemli konu da altın, döviz ve yatırım araçları. Bu alanlarda yoğun tartışmalar görebiliriz. Özellikle insanların paramı nasıl koruyacağım sorusunu daha sık sormaya başladığı bir süreç oluşabilir. Türkiye açısından bu tutulma bana ekonomik anlamda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor gibi geliyor. Ancak tutulmaların doğası gereği başlangıçta belirsizlik yaratan gelişmeler daha sonra netleşebilir. Bu yüzden Ağustos ayında duyduğumuz her gelişmenin nihai sonuçlarını hemen görmek mümkün olmayabilir. Zaten 6 aylık bir süreci kapsıyor bu. Bazı kararların etkilerini sonbahar aylarında daha net görebiliriz. Kısacası bu tutulmanın en güçlü mesajlarından biri de şu: Türkiye gündeminde ekonomiyi çok daha fazla konuşacağımız bir döneme giriyor olacağız. Gelelim 28 Ağustos ay tutulmasına. Bırakmanız gereken ne varsa bırakın mesajı veriyor bu ay tutulması da. 2 hafta sonra çok farklı bir enerji geliyor güneş tutulmasından sonra. Bu kez ay tutulması. Ay tutulması bitişleri anlatır. Güneş tutulmaları başlangıçları bize anlatıyor. Tamamlanmaları anlatır. Kapanışları anlatır. Hayatımızda artık görevini tamamlamış konular netleşebilir. Bazı ilişkiler sona erebilir. Bazı ortaklıklar bitebilir. Bazı insanların yaşadıkları şehir değişebilir. Bazıları ise yıllardır sürdürdükleri bir düzeni geride bırakabilir. İlginç olan şu: Ağustos ayında hem başlangıç hem bitiş enerjisi aynı anda çalışıyor. Bir kapı tamamen kapanırken başka bir kapı açılıyor. Bu yüzden Ağustos ayı birçok kişinin hayatında unutulmaz olabilir. 28 Ağustos'taki bu tutulma Türkiye için ne anlatıyor? Ağustos ayının son günlerine doğru oldukça dikkat çekici bir atmosfer oluşacak. Bu dönem bana göre Türkiye'nin sadece günlük gündemiyle ilgili değil, gelecekte hangi yöne gideceğiyle ilgili konuların daha fazla konuşulacağı bir süreci işaret ediyor. Özellikle dış dünya ile ilişkiler, uluslararası gelişmeler, Türkiye'nin dünyadaki konumu daha fazla gündeme gelecek. Yurt dışı bağlantıda haberler artabilir. Komşu ülkelerle ilgili gelişmeler çok dikkat çekici olacak. Dünya gündeminde yaşanan bazı olaylar Türkiye'yi yakından ilgilendirecek. Bu iki tutulmada da Amerika çok başrollü olacak. Ben Trump'la alakalı bir takım gelişmelerin yaşanabileceğini öngörüyorum. Belki bir suikast girişimi de olabilir burada. Tabii hiçbir şekilde olmasını istemeyiz. Kimse kötü olmasın netice itibariyle, ama astrolojik göstergeler, tabii bunların hepsi astrolojik yorumlar. Ve astroloji bilimden destek alan bir ilimdir. %60 potansiyelle gerçekleşme ihtimali vardır. Astrolojik göstergeleri tamamen bu yayında da okuyorum ben. Aynı zamanda eğitim, hukuk, gençlerle ilgili başlıklar da daha fazla konuşulacak. Toplumun farklı kesimlerinden gelen talepler duyulabilir. Uzun süredir tartışılan bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Şimdi yöneticiler ve yönetimle ilgili başlıklar da daha görünür hale gelecek. Alınan kararlar, yapılan açıklamalar, atılan adımlar toplumda daha fazla yankı uyandıracak. Türkiye'de siyasi liderlerden birisinin bir sağlık sorunu yaşaması sebebiyle siyaseti bırakması söz konusu olabilir. Şu an çok aktif siyasette rol olan biri olma potansiyeli çok yüksek. Bu süreçte kulis bilgileri, iddialar, farklı yorumlar çok fazla dolaşacak. Bu yüzden duyulan her bilgiye hemen inanmak yerine biraz beklemek ve gelişmeleri takip etmek daha doğru olacak. Yani Ağustos sonu Eylül ayı boyunca Türkiye'nin geleceğine dair önemli başlıklar konuşulacak gibi gözüküyor. Siyaset çok hareketli olacak. Dış politika, eğitim, hukuk ve yönetimle ilgili gelişmeler de gündemi epeyce meşgul edecek. Erken seçim olma potansiyeli var bu dönemde, bir de onu da belirtmek isterim. Bir anlamda ülkenin önümüzdeki dönemde hangi yöne ilerleyeceğinin daha fazla tartışıldığı bir süreci görebiliriz. Yani 12 Ağustos'ta ekonomik başlıklar çok öne çıkacak. 28 Ağustos'ta da daha çok ülkenin yönü, geleceği, dış dünya ile ilişkileri çok konuşulacak gibi gözüküyor. Bu nedenle Ağustos ayı sadece hareketli değil, aynı zamanda uzun vadeli etkiler bırakabilecek kararların ve gelişmelerin yaşanabileceği önemli bir döneme benziyor. Tabii bunun etkisi Temmuz ortasında dediğim gibi başlıyor. Eylül sonuna kadar yoğun bir şekilde olacak. Genel yaz etkilerimiz bunlar. Şimdi gelelim en şanslı burçlara. Bu yazın en şanslı burçları, ateş grubu burçları çok dikkat çekiyor. Aslanlar için görünür olma zamanı, koçlar için cesur adımlar atma zamanı,
Yaylar için fırsatlar zamanı olacak. Hava grubu burçlar için de önemli destekler var. İkizler için yeni kapılar açılabilir. Teraziler çok dikkat çekebilir bu dönemde. Kovalar sürpriz fırsatlarla karşılaşabilirler ama şunu unutmayalım. Gökyüzü kimseye ödül ya da ceza vermez. Önemli olan gelen fırsatı nasıl değerlendirdiğimizdir. Yaz boyunca 12 burcu neler bekliyor? Şimdi gelelim herkesin en çok merak ettiği bölüme. Şunu söylemek istiyorum. Burada anlatacaklarımı yükselen burcunuza göre dinlemeniz çok daha etkili olacaktır. Ama güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Koçlar ve yükselen koçlar. Bu yaz sizin için cesaretli bir yaz olacak. Çünkü uzun süredir beklettiğiniz konular artık hareketlenmeye başlayacak. Özellikle Temmuz ayında hayatınızda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazılarınız iş değişikliği düşünebilir, bazılarınız yeni eğitimlere başlayabilirler. Yakın çevrenizle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Yaz boyunca hızlı kararlar vermek isteyeceksiniz ama Merkür Retrosu döneminde biraz frene basmakta fayda var. Ağustos ayında tutulmalar ise artık size yeni bir sayfa aç diyecek. Bu yaz en çok değişen burçlardan birisi de sizler olacaksınız. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Boğalar için yazın ana konusu para ve güven duygusu, gelir gider dengesini yeniden kurmak isteyeceksiniz. Bazılarınız yeni gelir kaynakları arayabilir, uzun süredir bekleyen maddi konular sonuçlanabilir. Temmuz ayında beklenmedik harcamalar karşınıza çıkabilir ama aynı zamanda sürpriz kazanç fırsatları da olabilir. Aileyle ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Ev almak, taşınmak veya evle ilgili değişiklikler yapmak isteyen boğalar için hareketli bir dönem olacak. Ağustos sonuna doğru ise bazı yüklerden kurtulduğunuzu hissedeceksiniz. Keyifli bir yaz dönemi dilerim sizlere de. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu yaz tam anlamıyla yeni bir dönem açılacak karşınıza. Çünkü Uranüs burcunuzda size böyle ani, şok edici değişimler verecek. Hayatınızın birçok alanında değişim başlatacak. Bazılarınız imaj değiştirecek, bazılarınız yaşadığınız şehri değiştirebilirsiniz. Bazılarınız ise kariyer yönünü tamamen değiştirebilirler. Sürprizler sizinle olacak ama bu sürprizlerin çoğu özgürleşme getirecek. Temmuz ayında eski dostlar, eski konular yeniden gündeme gelebilir. Ağustos ayında tutulmalar ise kariyer ve yaşam hedefleri konusunda önemli gelişmeler getirebilir. Keyifli bir yaz dönemi dilerim sizlere de. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Bu yazın başrol oyuncularından biri sizsiniz çünkü Merkür Retrosu sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızın yönünü yeniden gözden geçireceğiniz bir dönem olacak 24 Temmuz'a kadar. Geçmişte aldığınız kararları yeniden değerlendirebilirsiniz. Eski insanlar hayatınıza geri dönebilir. Bazılarınız için duygusal anlamda önemli yüzleşmeler de olabilir. Ancak bu süreç sizi güçlendirecek. Jüpiter'in desteğiyle birlikte maddi konularda da fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yaz sonunda kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Tutulmalarla birlikte keyifli bir yaz dönemi diliyorum sizlere de. Bir aslanlar ve yükselen aslanlar. Aslanlar için sahne ışıkları yanıyor. Jüpiter burcunuzda geçiyor. Bu da yaklaşık olarak 12 yılda bir yaşanan önemli bir etki. Hayat size daha fazla görünür olma fırsatı verebilir. Bazılarınız kariyerde yükselebilir, bazılarınız sosyal medyada büyüyebilirler. Bazılarınız özel hayatında önemli gelişmeler yaşayabilir. Ancak aşırı özgüven tuzağına dikkat etmek lazım. Lütfen egodan, kibirden, ben her şeyi bilirimden vazgeçin. Vazgeçerseniz sürprizler ve mucizeler sizinle olur. Her fırsatın gerçekten fırsat olmadığını iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bu yazın en şanslı burçlarından birisi de sizsiniz. Keyifli bir yaz dönemi diliyorum sizlere de. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, bu yaz sizin için perde arkasında çalışma zamanı. Hayatınızda bazı konuları sessizce toparlamak isteyebilirsiniz. Geçmişten gelen meseleler çözülebilir ama çok güzel şifa enerjileri de var. Uzun süredir taşıdığınız bazı yükleri bırakabilirsiniz. Özellikle Temmuz ayında iç sesinizi dinlemek önemli olacak. Sezgileriniz çok güçlü çalışacak yaz dönemi boyunca. Ağustos ayındaki tutulmalar ise ilişkiler konusunda önemli kararlar getirebilir. Bazılarınız hayatına yeni insanları alırken bazılarınız da yol ayrımına girebilirler. Keyifli bir yaz dönemi diliyorum sizlere de. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu yaz hedefler ve gelecek planları ön planda olacak. Yeni projeler gündeme gelebilir, yeni çevrelere girebilirsiniz. Sosyal hayatınız hareketlenecek. Önemli insanlarla tanışabilirsiniz. Bazılarınız kariyer açısından güçlü fırsatlar yakalayabilirler. İlişkilerle ilgili de çok pozitif bir dönüşüm var. Temmuz ayında eski dostlarla karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Geçmişteki kırgınlıklar çözülebilir. Ağustos ayında ise geleceğinizle ilgili çok önemli kararlar verebilirsiniz.
Bu yaz çevrenin size yeni kapılar açacak keyifli bir yaz dönemi dilerim sizlere de. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Kariyer tarafı yaz boyunca oldukça hareketli olacak. Uzun süredir emek verdiğiniz şeylerin karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Üstlerle ilişkiler önem kazanabilir. Bazılarınız terfi alabilir. Bazılarınız yeni görevler üstlenebilirler. Ancak Merkür Retrosu sırasında resmi işlerde dikkatli olmak gerekiyor. Yurt dışı bağlantılı konularda gündeme gelebilir. Biraz fazla seyahat edeceğiniz bir yaz dönemi olacak. Ağustos tutulmaları ise aşk ve çocuklarla ilgili alanlarda önemli gelişmeler getirebilir. Keyifli bir yaz dönemi diliyorum sizlere de. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Yaylar için yaz ayları macera dolu olacak. Yeni insanlar, yeni yerler, yeni fikirler hayatınızı renklendirecek. Yurt dışı bağlantılı konular sizlerde de çok aktif. Eğitim ve seyahat planları çok öne çıkacak. Jüpiter'in desteğiyle birlikte şans sizden yana olacak yaz boyunca. Ama Temmuz ayında acele kararlar vermemekte fayda var. Ağustos ayındaki tutulmalar ise ev ve aile hayatında önemli değişiklikler getirebilir. Keyifli bir yaz dönemi dilerim sizlere de. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sizler için dönüşüm zamanı. Hayatınızda bazı şeyleri geride bırakmanız gerekebilir. Özellikle maddi konular ve ortaklı işler ön plana çıkabilir. Bekleyen ödemeler sonuçlanabilir. Borçlar ve alacaklarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazılarınız önemli yatırım kararları da verebilir. Ağustos ayında iletişim ve yakın çevre konularında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu yaz sizi oldukça olgunlaştıracak. Zaten çok olgunsunuz. Olgunluğunuza olgunluk eklenecek. Keyifli bir yaz dönemi dilerim sizlere de. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sizler için ilişkiler yılı başlıyor diyebiliriz. Çünkü özel ilişkiler ve iş birliktelikleri hareketlenebilir. Tabii sosyal medya ile ilgili bir iş yapıyorsanız. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Mevcut ilişkinizde de yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı ortaklıklar kurulabilir. Bazılarınız önemli anlaşmalar yapabilir. Temmuz ayında geçmişten gelen kişiler yeniden ortaya çıkabilir. Dikkat! Ağustos ayında tutulmalar ise maddi konularda sizlere yeni bir sayfa açacak. Keyifli bir yaz dönemi dilerim sizlere de. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, balıklar için günlük düzen ve yaşam tarzı ön plana çıkıyor. Hayatınızı yeniden organize etmek isteyebilirsiniz. İş hayatında değişiklikler olabilir. Yeni çalışma koşulları oluşabilir. Sağlığınıza ve yaşam kalitenize daha fazla önem verebilirsiniz. Temmuz ayında yarım kalan işler tamamlanabilir. Ağustos tutulmaları ise doğrudan sizi etkileyebilir. Hayatınızın yönünü değiştirecek kararlar verebilirsiniz yaz dönemi boyunca. Bazılarınız için yeni başlangıçlar oldukça güçlü gözüküyor. Keyifli bir yaz dönemi dilerim sizlere de. Şimdi burç yorumlarını dinlerken şunu unutmayın. Gökyüzü önünüze fırsatlar ve deneyimler getirir ama o fırsatı değerlendirecek olan da o deneyimden ders çıkartan olacak da bizleriz. 2026 yazı birçok kişi için sıradan bir yaz olmayacak. Kimimiz geçmişi kapatacağız, kimimiz yeni bir kapı açacağız, kimimiz cesaret edeceğiz, kimimiz bekleyeceğiz. Ama kesin bir şey var. Eylül ayına geldiğimizde hepimiz bir miktar değişmiş olacağız. Ve belki yıllar sonra dönüp baktığımızda diyeceğiz ki hayatımın yönü aslında o yaz değişmeye başlamıştı. Hepinizi çok seviyorum. Umarım yaz dönemi bizler için keyif ve mucizelerle geçer. Hepinize kocaman sevgiler, öpücükler.